Tamam mıyız? Tamam. Evet. Tamam. Tabii mi? Pardon, başkanım. Bizim başkanımızı kesmeyelim. O bitirsin öyle. Başkanım siz durmayın tercüme için. Tamam. Siz sonuna kadar bitirin. Tamam. En son tercüme edecek Tamam. arkadaşım. Saygıdeğer Eurocities ve B40 Ortak Heyeti, kıymetli basın mensupları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun, ilçe belediye başkanlarımızın, liyakatle çalışan bürokratlarımızın, yol arkadaşlarımızın hukuksuzca tutuklu bulunduğu Silivri cezaevindeyiz. Avrupalı belediye başkanları, başkan yardımcıları ve temsilcilerinden oluşan Eurocities ve B40 Balkan Şehirleri Ağı heyeti ikinci kez yanımızda. Ekrem Başkanımıza destek olmak için yeniden geldiler. Ekrem Başkanımızın şahsında adalete, demokrasiye sahip çıkmaya bir kez daha geldiler. Hepsine teşekkür ediyor. Sözü Gent Belediye Başkanı ve Eurocities Başkanı'na bırakıyorum. Members of the Eurocities and B40 joint delegation, esteemed members of the press, we are here at Silivri prison where the mayor of Istanbul Metropolitan Municipality and our presidential candidate Ekrem İmamoğlu, our district mayors, our competent bureaucrats and our colleagues are being unlawfully detained. Eurocities and B40 Balkan Cities Network delegation, which is composed of European mayors, deputy mayors and representatives, is with us once again for the second time. They have come again to support Mayor İmamoğlu. They have come once more to stand up for justice and democracy through Mayor İmamoğlu. I thank them all for being here and now give the floor to the Mayor of Ghent and President of Eurocities. Thank you very much, dear colleagues, dear friends, because we are allies. We are allies for justice, for fairness, for democracy, for human rights. Ekrem İmamoğlu, our colleague and the mayor of Istanbul, is locked up in this prison. Not because he committed a crime, but because his leadership showed that another path is possible. A path based on local leadership rather than centralized authoritarian control. And he inspires us all, and we are deeply impressed also yesterday by the rally who was organized in the district and every Wednesday evening is taking place. We are deeply moved by that and we strengthen his and encourage him. Sadly, Ekrem is not alone. More than 20 Turkish local politicians, also the mayor of Varna, of Tirana, the mayor of Budapest have been arrested, persecuted and given disproportionate sentences. It illustrates a growing misuse of judicial power and it shows how fragile democracy can be when opposition voices are silenced. Hepinize teşekkür ederim. Bugün burada kıymetli mevkidaşlarım ve dostlarımla ve müttefiklerimle bulunmaktayım. Burada adalet ve insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunmak için burada bulunmaktayız. Ekrem İmamoğlu, mevkidaşımız ve dostumuz şu an arkamızda bulunan hapishanede. Bir suçu olduğu için değil, liderliği sayesinde alternatif bir yolun olduğunu, yerel yönetimlerin otoriter kontrolün dışında bir yol gösterdiğini, bunun imkanı olduğunu gösterdiği için hapsedilmiş durumda. Dün katıldığımız mitingde ve CHP'nin düzenlemiş olduğu tüm mitinglerde gözlemlediğimiz tepki bizi oldukça duygulandırıyor ve etkilendiriyor. Sizlerin cesareti bizlere ilham oluyor. 20'den fazla Türk siyasetçi, ayrıca Avrupa'da Tiran ve Budapeşte gibi şehirlerin belediye başkanları ne yazık ki orantısız ve haksız hukuki süreçlere maruz kalmaktalar ve biz iktidarın giderek daha fazla kötüye kullanıldığını görmekteyiz Avrupa'nın genelinde. The erosion of democracy in Turkey, but also in many parts of Europe, should be a wake-up call for us all. It is a reminder that democracy is not guaranteed. We have to fight it for every single day again. It is vulnerable. It requires constant care and the courage to defend it, often at a very high personal risk and cost.
And that's why we stand here together today. Not just to show solidarity, but to defend the principles that unite us all: freedom, justice, and democracy. Demokrasi ne yazık ki sadece Türkiye değil, Avrupa'da da erozyona uğramakta ve bunlar bizim için bir uyarı, bir uyanma çağrısı niteliğinde bulunmalıdır. Çünkü demokrasi bizim olduğu gibi kabullenebileceğimiz değil, her gün mücadele ederek savunmamız gereken bir değerdir. Ve bu mücadelemizi sürdürürken bazen ağır bedeller ödemek durumunda da kalabiliriz. Ancak bunu yaparak, büyük bedeller ödeyerek bu şekilde özgürlük ve adalet gibi değerleri savunmamız mümkün olacaktır. And yet, the European Union, the beacon of democratic values, has remained remarkably silent. Everybody is silent. Europe, the national governments, and where they are silent, we mayors, we have to stand up and to speak up for justice. Ne yazık ki Avrupa Birliği ve Avrupa'daki ulusal hükümetler bu demokrasinin erozyona uğraması durumu karşısında ciddi bir sessizlik içindeler. Bu nedenle biz belediye başkanları olarak sesimizi yükseltmeli ve tepkimizi göstermeliyiz. We therefore urge the European Commission to adopt a clearer stance, to take concrete measures to address the erosion of democratic practices in Turkey and to intensify pressure on the Turkish government to release detained mayors. Bu nedenle Avrupa Komisyonu'nun net bir tavır takınmaya ve somut adımlarla Türkiye'deki demokrasinin erozyona uğraması ile ilgili daha fazla baskı uygulamaya ve Türk hükümetini gözaltında ve hapiste olan siyasetçilerin serbest bırakılması yönünde ikna etme konusunda çabalarımızı sürdürmekteyiz. Dear Ekrem, cities across Europe stand with you. You are a symbol of hope for a future rooted in justice and fundamental freedoms. Sevgili Ekrem, Avrupalı şehirler senin umut ışığında ilerlemekte ve senin gösterdiğin adalet ve temel hak nazlı yöneticilik ve liderlik ışığı yolunda hareket etmektedir. Today, from Istanbul, we send a clear message. Democracy belongs to the people. Bugün İstanbul'dan net bir mesaj vermek istiyoruz. Demokrasi halkındır. We will continue until you, Ekrem, and all of your colleagues are free to serve the people who elected them. Biz, sen ve çalışma arkadaşlarını serbest kalıp insanlarınıza, halkınıza hizmet etmeye devam edebilene kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz. Thank you. Teşekkür ederim. Başka var mı konuşma? B40 My name is Tomislav Tomašević, and I will here speak as the mayor of Croatian capital Zagreb, but also as the president of the B40 network. The B40 network, which was established under the leadership of Mayor Imamoglu. And because of his leadership and because of his vision, my city, the city of Zagreb, has entered the network. We here, as European mayors, stay and stand united in solidarity and support to Mayor Imamoglu. This is my second attempt. Okay. İsmim Tomislav Tomašević. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in belediye başkanıyım ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun liderliğiyle kurulmuş olan B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın bu yılki dönem başkanıyım. Bu ağının kurulmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun vizyonu ile hareket ederek Zagreb ağa katıldı ve biz de bugün burada Avrupalı belediye başkanları olarak dayanışma ve desteklerimizi göstermek için İstanbul'a gelmiş bulunmaktayız. We came here to Silivri prison to visit our colleague, to visit our friend Mayor Imamoglu, who is here already for 1 year in prison, in pre-detention prison, without any judicial sentence. Bugün buraya Silivri hapishanesine gelmemizin sebebi mevkidaşımız ve dostumuz Ekrem İmamoğlu'nun yanında olmak. Kendisi sizlerin de bildiği üzere neredeyse bir yıldır tutuklu bir şekilde yargılanmakta. This is my second attempt to visit my friend and to visit the mayor who I admire.
I was here with the Eurocities and B40 delegation last August, and we were not allowed to see Mayor İmamoğlu. Bu ziyaret benim Sayın İmamoğlu'nu görmek için ikinci girişimim olmakta. Kendisini hem bir mevkidaş hem bir dost olarak görüyorum. Geçen yılın Ağustos ayında da yine Eurocities ve B40 Heyeti olarak kendisini görmek için bir çabamız olmuştu. Ancak ne yazık ki bu çabamız başarıyla sonuçlanmadı. That time in August, we were in front of the gate. Now we entered through the gate and we entered the prison system of Silivri. But unfortunately we cannot visit Mayor İmamoğlu. Geçen Ağustos'ta yaptığımız ziyarette hapishanenin dışındaki kapının önündeydik. Şimdi kapılardan içeriye girdik ve şu an kampüsün içerisindeyiz. Ancak ne yazık ki yine Sayın Ekrem İmamoğlu'nu görme şansına sahip olamadık. This really breaks my heart that I'm not able to see my friend and my colleague, and I really hope that soon he will be released from detention and prison. Bu gerçekten kalp kırıcı bir durum ve bu nedenle yakında umuyorum ki hayranlık duyduğum ve mevkidaşım ve dostum olarak gördüğüm belediye başkanını görme fırsatına ulaşırım. Here we came as mayors from different sides of political spectrum. The mayors from liberal parties, the mayors from conservative parties of Europe, the mayors from social democratic parties of Europe, and we are here all tonight united in solidarity and support to Ekrem İmamoğlu. Bugün burada bulunan belediye başkanları olarak farklı siyasi görüşleri temsil ediyoruz. Avrupa'nın liberal partilerinden, muhafazakar ve sosyal demokrat partilerinden belediye başkanları olarak Ekrem İmamoğlu ile dayanışma ve destek duygularımızı göstermek için bir aradayız. Even though this is my second time, I said it all over again. I will not give up. I will come third time, fourth time, fifth time if needed. Because we, the mayors, we don't give up. Bunun ikinci bir ziyaretim olduğunu söylemiştim ve bugün pek çok kez tekrarladığım üzere asla pes etmeyeceğim ve gerekirse 3. 4. 5. ziyaret için İstanbul'a geleceğim. Çünkü biz belediye başkanları olarak asla pes etmeyeceğiz. And I know Ekrem İmamoğlu will not give up. Ekrem İmamoğlu'nun da pes etmeyeceğinden eminim. And I believe that people of Istanbul and people of Turkey will not give up. Ve aynı zamanda hem İstanbul halkının hem de Türkiye halkının pes etmeyeceğini biliyorum. Bundan eminim. Teşekkür ederim. Ladies and gentlemen, friends of local democracy, friends of democracy, instead of working with us on important improvements of democracy, freedom and a safer future for the inhabitants of Europe and his own city of Istanbul, Ekrem İmamoğlu is not outside, he is inside in prison. As his colleague and a local leader in another European capital, I'm appalled by the treatment of İmamoğlu. I stand here as a mayor of Oslo. I stand here as a mayor of a capital far away from Istanbul. But I stand here because we share the same values. I also stand here as leader, as member of the Conservative Party in Norway and in Oslo. Merhabalar hanımefendiler ve efendiler, yerel demokrasinin ve demokrasinin dostları. Bugün burada bulunmamızın sebebi Ekrem İmamoğlu'nun daha iyi bir gelecek için, İstanbulluların hayatını daha da iyileştirmek için, beraber çalışmalar yapmak için bizimle görüşmesi değil, bunun yapmak yerine şu anda bir hapishanede bulunması. Kendisi bir mevkidaşım ve kendisinin gördüğü muameleyi beni açıkçası şaşkınlığa uğratıyor. Ben Norveç'in başkenti Oslo'nun belediye başkanıyım. Buradan oldukça uzak, daha kuzeyde bir ülke. Ancak yine de kendisiyle aynı değerleri paylaştığımız için onun yanındayım. Ve ben Norveç'in muhafazakarları diyebileceğimiz bir partiyi temsilen burada bulunmaktayım. And I stand here as a member of the Conservative Party also because it doesn't matter if you are a member of the Conservative Party, the Liberal Party, the Social Democratic Party or the Socialist Party or the Greens. We all fight for democracy. We all fight for people's right to choose their own leaders. And we all fight for those leaders' ability to be able to serve the people who have chosen them.
Ve burada bir muhafazakar partiyi temsilen bulunmamın hiçbir önemi yok. Çünkü ister liberal, ister sosyal demokrat, ister yeşil, ister muhafazakar olalım. Bizler burada demokrasiyi savunmak için bulunmaktayız. Bizler liderlerini seçen insanların haklarını savunmak ve bu seçilmiş liderlerin görevlerini yerine getirebilmesi için bu hakları savunmak için buradayız. İmamoğlu has been wrongfully accused, wrongfully imprisoned and wrongfully persecuted. And he's now even not being allowed out as we are waiting for his trial. That's the minimum one could expect from a decent treatment of an upstanding and great politician. Ekrem İmamoğlu haksız bir şekilde suçlandı, haksız bir şekilde hapsedildi ve haksız bir şekilde yargılanıyor. Kendisinin en azından tutuksuz olarak yargılanmasını beklerdik. Böylesine dürüst bir siyasetçi için en azından asgari beklentimiz bu yönde olurdu. He and all the other political prisoners, the other mayors that were wrongfully arrested nearly a year ago, must be immediately released. Hem Ekrem İmamoğlu hem de diğer siyasi tutuklular, neredeyse bir yıldır hapiste olan tutuklular bir an önce serbest bırakılmalıdır. İmamoğlu must be allowed to carry out the office he was elected to as mayor of Istanbul, and he must be allowed to run as a presidential candidate. Ekrem İmamoğlu seçilerek aldığı görevini yerine getirmek üzere kendisinin bunu yapmasına izin verilmelidir ve kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yürütmesine de izin verilmelidir. And he must be allowed to run in elections that are free and fair. Oslo stands with Ekrem İmamoğlu. Kendisinin aynı zamanda özgür ve adil seçimlerde yarışma hakkına sahip olmasını istiyoruz. Oslo Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır. Teşekkür ederiz herkese.